En çok neyi merak ediyorlar? Çünkü siz sürekli olarak sahadasınız aynı zamanda. Evet. Evet. Öğrencilerin şu son birkaç dönemde merak ettikleri şeylerin başında hep uluslararasılaşma geliyor. Geldiklerinde genelde ilk soruları uluslararası anlaşmalarınız var mı? Yurt dışı ile ilişkileriniz nasıl? Bu daha ön plana çıkan bir soru oldu. Daha önceden öğrenciler geldiklerinde çift nadal var mı, yan dal var mı, Erasmus var mı gibi Yatay geçiş sorular var vardı. mı? Yatay geçiş Evet. var mı? Onun biraz yönü değişti. Daha uluslararasılaşmayı ön plana çıkardı öğrenciler. Üniversitemizde de hani Peki bu noktada çok fırsat var güzel tabii. mi demeyeceğim de içinde bir soru işareti var mı? Var tabii ki de. Hani hiçbir zaman için biz öğrencilerimizin yurt dışına gitmeleri için mücadele eden bir tarafta değiliz. Evet. Ama öğrencilerimize uluslararası bir ortam yaratarak onların o ortam içerisinde kendilerini bulabilecekleri ne varsa iyi hissedecekleri şekilde işler yapmaya çalışıyoruz. İşte uluslararası işbirliklerimiz var, kongreler düzenleniyor, kulüpler uluslararası işler yapıyor. Kampüsümüzde 40'tan fazla milletten öğrencimiz var, akademisyenimiz var. Hani yolda yürüdüğünüz zaman bambaşka diller duyabiliyorsunuz kampüsün içinde. Bunu yaratarak biz öğrencilerimize konfor alanlarını aslında biraz genişletmek ve değiştirmek istiyoruz. Hani çünkü Türkiye'desiniz ve çok rahatsınız aslında kendinizce. Şimdi olay tabii ki hani akademik tarafı güçlü olacak, uluslararası ilişkileri güçlü olacak üniversitenin ama bir de yaşanılan bir kampüs var. Tabii. Sizin sürekli yaşadığınız bir kampüs Evet. var. Olay sadece kampüsün hani tabii ki yeşilliği de güzel ama bununla da bitmeyecek. İşte bir de hani sürdürülebilir dediğimiz. Bunun için ne söylersiniz? Aslında sürdürülebilir kelimesi belki de şu anda hepimizin duymaktan sıkıldığı kelime haline de geldi. Ama ne kadar çok duyarsak o kadar iyi. Çünkü sürdürülebilirlik demek şu anki yaşadığımız kaynakları bir sonraki neslin de kullanabilmesine fırsat vermek Bunlar şimdi demek. bize emanet esas. Tabii ki de biz çünkü baktığınızda dünyayı biraz hoyratça kullana gelmiş bir zamanın içerisindeyiz. Yayına girmeden önceki haberlerde dikkat ettiniz mi? Evet, Balıkçılar, Marmara Denizi balıkların ısınmadan azalması. ölüyor diye. Doğru. Çünkü küresel ısınmayı herhalde hepimiz şu anda iliklerimize kadar hissediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında olmayan sıcakta bir yaz yaşanıyor. Kışlar çok farklı şekillerde yaşanabiliyor. Dolayısıyla kaynaklarımızı efektif kullanmalıyız ve bizden sonra gelecek nesle de bırakacak şekilde davranmalıyız. Aslında bu çok zor bir şey değil. 50 yıl evvel Türkiye'de nasıl yaşıyorsak şu anda öyle de yaşayabiliriz. Yani filemizi alarak markete gidebiliriz. Ürünleri daha az ve daha doğru tüketebiliriz. Çok fazla tüketim çılgınlığına girmeden kendimizi daha kontrol edebiliriz. Yanımızda Tabii ki de biz öğrencilerimize diyoruz kupa bardağınızı getirerek kahve alırsanız daha uygun fiyata alırsınız. Hani bu aslında hepimizin yavaş yavaş hayatımızın içine sokması gereken şeylerden biri. Vatandaş olarak ben ne yapabilirim ki, ben tek bir bireyim diye düşünmemek gerekiyor. Bu noktada hepimizin yapacak şeyler var. Yani elektriğimizi doğru kullanmamız lazım. Su çok değerli. Yarın öbür gün su savaşları bile çıkabilir dünyada baktığınızda. Çünkü ciddi bir kuraklık tehlikesiyle. O sıkıntıyı yaşıyoruz Hatta zaten. ülkemiz yakında mücadelesini daha belki farklı şekilde vermek zorunda olacak. Bunları yavaş yavaş öğrencilerimize de hissettirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bir sürdürülebilirlik dersimiz var bizimle beraber. Bir kulübümüz var. Öğrencilerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Kendi elektriğimizin %10'unu güneş panellerimizle kendimiz üretiyoruz. Atık sularımızı temizleyip sulamada kullanıyoruz. Kampüsün sulanmasında. Elimizden geldiğince kampüs içerisinde öğrencilerimizi böyle bir hayatın içinde yaşamalarına fırsat vermeye çalışıyoruz. Onlar da beraber bizimle aslında iyi bir birliktelikte güzel işler yapabiliyorlar. Ödülleri de var mesela Green Metric'te tamam yıllara göre 2 üstte 2 altı oluyor ama yani çok iyi bir noktada Yeditepe Üniversitesi. Mesele hani o Green Metric'te yukarıda almak değil. Hani bu sürdürülebilirlik mantığını öğrenciye yansıtmak. Kesinlikle. Çünkü kampüsümüzde 17.000 öğrenci var. Onlarla beraber aslında biz onların aileleriyle birlikte çok büyük bir kitleyiz sürekli. Biz ne kadar bu işi... Mezun sayısı kaç? 55.000'i bulduk.
Biz bu kadar öğrenciyle beraber haşır neşirken bu konuları aslında evlerin içerisinde de konuşulan konular haline getirebilirsek kendimizce toplumsal katkı noktasında da hedeflediklerimizi yapagelir hale geliyoruz. Dediğiniz gibi sıralamalar her zaman yapılan şeylerdir. Belli verileri sunarsınız, onlar da sizi sıralamaya koyarlar. Times Higher Education'da bu noktada Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri noktasında her yıl sorular yolluyor üniversitelere. Onların cevaplarını veriyorsunuz ve bir sıralamaya sizi tabi tutuyor. Bu sıralamalar tabii ki de önemli ama burada yıllardır yaptığınız politikalar çerçevesinde oluşturmaya çalıştığınız bir iklim daha değerli. Bunu biz hissettirebiliyorsak üniversitenin içerisinde bu aslında daha önemli bir noktaya geliyor. İşte çevre bilincini yerleştirmemiz gerekiyor. Bir tane çevremiz var. O çevreyi hepimizin korumak görevi aslında. Doğru. Peki uluslararasılaşma, yani bu akademik anlamda aynı zamanda da sadece bununla sınırlı değil, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif. Evet. Şimdi üniversitede ulusallaşma öğrencilerin çok sorduğu soruların başında geliyor. Uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik. Şimdi uluslararasılaşma dediğiniz şey sadece Erasmus'la öğrenci gelsin gitsin çok ötesinde bir kavram. Çok da derin bir kavram ve hemen bugün ben uluslararasılaşmak istiyorum. Olmuyor Haydi hep beraber topyekun uluslararasılaşalım diyebileceğiniz bir şey değil. Yıllar içerisinde atmış olduğunuz küçük adımlarla yavaş yavaş büyüyen bir politika aslında bu. İşte uluslararası akademisyenlerle birlikte çalışmalar yapmaya başlıyorsunuz. Üniversitelerle anlaşmalar yapıyorsunuz. Bir yaz okulu yapıyorsunuz. Onlar size geliyor. Siz öğrencilerinizle beraber oraya gidiyorsunuz. Konferanslar düzenliyorsunuz. Öğrenciler o konferanslarda aktif roller oynuyorlar. Bazen tüm sorumluluğu onlar alıyorlar. Tercih de ediyoruz aslında çünkü özellikle bu yaşadığımız deprem döneminde öğrencilerimiz kendi kendilerine harika işler yaptılar. Büyük inisiyatifler kullandılar. Kendileri yardım kampanyaları düzenlediler, projeler yaptılar, onları geldiler, sundular. Kendi kendilerine öğrencilerin çok daha güzel işler yaptıklarını da gördük. Buradan da girişimcilik. Tabii ki de. Bunlar birbirine çok böyle Şimdi bağlı bakın, şeyler. hani girişimcilik diye bir dersinizin olmasının çok bir anlamı yok aslında. Öğrenci kendi içinden bunu hadi hep beraber yapalım. Bu bir proje yönetimi baktığınız zaman. Şimdi proje yönetimi dersini öğrenciye verirsiniz ama sahada bunu yaptığını nasıl görürsünüz? Gerçekten gözlerimizle deprem döneminde biz öğrencilerimizin nasıl organize olduklarını, projeyi nasıl yönettiklerini, birlikte nasıl beraber çalıştıklarını gözlemleyebildik. Şimdi bu aslında çok bizler için çok gurur verici bir şey. Belki dersin notunu verip öğrenciyi siz o anda geçti diyorsunuz ama sahada onu kullandığını görüyorsunuz. Bir kamyona kolilerin nasıl yükleneceğini kendi kafalarında çözümleyerek yük hesabı yaparak doldurmaya başladılar. Şimdi siz öğrenci lojistik dersi de vermişsinizdir belki zamanında ama onu o anda hesaplayabildiğini görmek bizi hepimizin içini rahatlattı. Demek ki dersin içerisinde, sınıf ortamında yaptıklarımız hayata geçebiliyor. Hayata geçmeli eğitim aslında. Şu var hocam, yani naçizane yıllardır bu işi yapıyorum. 36. yıl işte. Bir şeye dikkat ederim ben bireysel olarak. Mesela yayından önce söylemedi size. Benim ekibimizin değerli üyesi, programımızın yardımcısı. Sizin Yeditepe Üniversitesi mezunu. Çıkışta evet şey yapacaksınız. Gazeteciliği kazanmış. 2 yıl sonra da reklamcılığa yatay geçiş yapmış. Şimdi notunu bilmiyorum, işte mezuniyet şeyini bilmiyorum, puanlarını bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum, duruş çok önemli. Bir kültürdür üniversite baktığınızda. Önemli. Evet. Bizim üniversitede yapmaya çalıştığımız diğer bir şey de yani önemli olaylardan bir tanesi de bir kültür yaratmaya çalışmaktı. Ve o kültürü biz öğrencilerimizde görüyoruz. Bakın o kendi inisiyatiflerini kullanma, özgür bir ortamda kendi fikirlerini sunup onları yapabilmek için ön ayak olabileceği bir ekip yaratma ve dediğiniz gibi bir duruş. Bunların hepsi öğrenci. Staja gelen öğrencilerde de en önemli vasıf işte o. Hani bir duruşu olacak. Tabii ki de. Kelime tek duruş ama içi deniz derya. Tabii ki de ama bak belki de öğrenci not ortalaması çok yüksek değil. Hani eğer siz not ortalamasına göre staj öğrenci alıyorsanız belki onu tercih etmeyeceksiniz bile. Evet. Ama not ortalaması her şey değildir. Öğrenci kazanımlarıyla beraber almış olduğu
etkinliklerdeki görevler olabilir, kulüp çalışması olabilir, seçmeli derslerde başka fakültedeki arkadaşlarla beraber vakit geçirmiştir. Üniversite kültürü böyle yaratılır aslında. Şimdi konuşmanızın bir kısmında dediniz ki hani yıllara göre sorular değişiyor. İşte yatay geçişti, çapraz geçişti, şimdi uluslararasılaşma. Peki öğrencinin profili de değişiyor ve üniversitenin bu değişen dünyadaki hani yeri, duruşu, öğrenciyi oraya adapte etme şekli o da değişiyor yıllara göre. Değişmek zorunda. Yani değişmek zorunda. Bu konuda neler yapıyorsunuz peki? Şimdi öğrencileri aslında önemli olan bence önlerini açacak fırsatlar sunmak. Siz fırsatları öğrencilere sunacaksınız, onlar içlerinden tercih edeceklerini alacaklar. O yüzden üniversitede çok farklı şeyleri öğrencilerimizin önüne biz sunalım. Onlar içlerinden kendileri için hangisi uygunsa onu seçsinler. Çünkü şu anda öğrenciler aslında daha şanslılar, daha bilinçli olarak geliyorlar. Bizim zamanımızda anne babaların baskısını daha çok üstümüzde hissederdik. Hani herkes daha fazla doktor, mühendis olmak gibi bir noktada gelirdi. Şu an öğrenciler çok daha özgür hissederek kendilerini geliyorlar. Bence bu daha da önemli. Kendi seçimleriyle geliyorlar.